Şeffaf Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Rengarenk bir açılış yapacağım. Çok da sevdiğimiz bir lezzet olan mantıyı bugün sebzelerle ve içini çok güzel böyle malzemelendirdiğim bir tarifle yapacağım. Öncelikle bu renkler için doğal renkler yani ıspanak, pancar kullanacağız. Bunun için 200 gram kadar ıspanağım var. Sadece yaprak kısımlarını yani kök kısımlarını değil de yaprakları daha güzel renk veriyor. Bir böyle kaynar suda 1 dakikayı aşmayan sürelerde hemen haşlayıp çıkartıyorum. Blender'dan geçiriyorum. Bu smoothie blender ama el blenderıyla da geçirebilirsiniz ya da bir rondoyla da geçirebilirsiniz. Çünkü bunu süzgeçten süzeceğiz. Bu pürçekleri üstte kalacak. Çok güzel böyle dibinde güzel renk veren yaprak püresi kalacak. Böyle içine kaynayan suyla birlikte ilave ettiğim için suda girdi. Şöyle ben size göstermeye çalışacağım. Yaklaşık 1 su bardağına yakın bir püre elde ettim. 2 kişilik yapacaksanız bu mantıyı baştan söyleyeyim, bu mantıdan bayağı çok çıkıyor. En az 6-7 hatta 8 kişi çok rahat bir şekilde doyacak şekilde çıkıyor. O yüzden yarısını hatta onun çeyreğini bile yapabilirsiniz. Kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz yapacağınız kişi sayısına göre. Kırmızı pancarları çiğden 1 su bardağı sıcak suyla birlikte yine aynı şekilde smoothie blenderdan geçiriyorum ve kırmızı renk oluşturmak için yine pilav süzgecinden, pirinç süzgecinden geçiriyorum. Bu püreyle birlikte yaptığınız zaman yani hamurun içine direkt bu püreyi koyduğunuz zaman hamuru parçalayacaktır. İşte bunu biz istemiyoruz. Sadece rengi gelsin istiyoruz. Hemen yoğurma işlemine geçiriyorum. Bugün 3 renk yoğuracağım. Bir tane sade, bir yeşil ıspanaklı, bir de kırmızı pancarlı. Ben size fikir olsun diye bunları göstermeye çalışıyorum. Sizler dilerseniz bal kabağı, havuç da kullanabilirsiniz. Çok güzel renkler verir. 3 tane ayrı rengi yapmak yerine sadece tek renkte yapabilirsiniz. Mesela sadece ıspanaklı da yapabilirsiniz. Ama sonunda göstereceğim şekillerle birlikte göreceksiniz rengarenk çok güzel oluyor. Böyle azar azar su ilave ettim. Su miktarını yazmıyorum çünkü her un ayrı su alıyor. Böreklik baklavalık un kullandım. Bunu böyle 1 dakika kadar yoğurduğunuz zaman parça parça olacak. Sonra bir 10 dakika sonra yoğurunca çok güzel olacak. O yüzden 1 dakika hamuru toparlayıp kenara atıyorum. Daha sonra ben onları tekrar bir kez daha yoğuracağım. Kenara aldığım hamurların üzerinde mutlaka kapatıyorum ki çabuk dinlensin diye. Diğer taraftan ıspanağı ilave ediyorum. Yaklaşık 2'şer su bardağı unla birlikte yoğurdum. Fakat söylediğim gibi neredeyse 10 kişiyi çok rahat doyuracak mantı elde ettim. Ona göre hamurunu siz de az ya da çok tutabilirsiniz. 1 çay kaşığı tuz, 2 su bardağı una yeterli gelecektir. Ispanak birazcık daha fazla içine un alıyor. Göreceğiniz üzere ıspanak hamurum böyle bir tık daha fazla büyük oldu. Şimdi hamuru yoğurabildiğiniz kadar sert yoğurun. Çünkü dinlendikçe böyle belli bir yumuşama elde edecek. Kabımı yıkayacağım. Hemen kırmızıya geçeceğim. Kırmızı pancarla yine un ve 1 çay kaşığı tuzla birlikte yoğuracağım ve hamurlarımı dinlenmeye alacağım. Gördüğünüz gibi hamur parça parça duruyor fakat dinlendiği zaman hamuru tekrar yoğuracaksınız ve bu sefer pürüzsüz hale gelecek. İşte bu pürüzsüz kıvama ihtiyacımız var. Hem hamurun şeklinin hem de açıldığı zaman göreceksiniz hamurun bütünleşmesi için bu pürüzsüz kıvama ihtiyacımız var. Hamurları tekrar bir kez daha yoğuracağım. Hızlıca yoğuracağım ve yaklaşık 1 saat boyunca dinlendireceğim. Ben de bu sırada içinin harcını yapacağım. Şimdi Uzak Doğu'da bu mantıyı içine kıvırcıkla etle yapıyorlar. İşte Özbekistan'da daha çok çiğ etle yapıyorlar. Her yörede bu renkli mantılar, sebze hamurlu mantılar yapılıyor. Dünyanın her yöresinde, her ülkesinde. Fakat Uzak Doğu'da daha çok sanırım. Ben içine bugün damak tadımıza göre şenlendirdim. Sizler dilediğiniz gibi bir iç harcı kullanabilirsiniz. Ben çiğ bir kıymayla doldurmak istemedim. Çünkü içine bayağı göreceksiniz çok alıyor. O yüzden pişmiş bir patatesli harç kullandım. Öncelikle zeytinyağını tavaya aldım. Böyle gördüğünüz gibi el rondosuyla doğradığım bayağıca büyük bir soğanım vardı. Soğanı içine ilave edip
Kavurmaya başlıyorum. Kavurduktan sonra içine böyle bir avuç kadar 200 gram kadar kıyma ilave ediyorum ki bu benim çok sevdiğim bir börek harcıdır. Hemen hemen böyle bütün kıymalı patatesli böreklerimi bu harçla yaparım ben. Hafif pişirdiğim bu harçla yaparım. Kıymayı biraz pişiriyorum. Rengi değiştikten sonra içine çiğden patatesi rendeleyebilirsiniz ya da bu şekilde el rondasıyla doğrayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, çiğden doğruyorum. Bu şekilde önden haşlamadığım için çok da pratik oluyor. Baharatını koyuyorum. Biraz böyle karıştırıyorum. Şayet patatesiniz kızartmalık patatesse yarım su bardağı gibi içine su ilave edebilirsiniz. Çünkü kızartmalık patatesler böyle içine biraz su istiyorlar pişmesi için. 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra artık soğumaya alabilirim. İç harcım hazır. Bunun içine dilerseniz ilaveten maydanoz da ilave edebilirsiniz. Börek harçlarınızda da kullanabileceğiniz çok bereketli, her malzemeden içinde bulunan lezzetli bir iç harcı. Hamurlarım dinlendi. O kadar güzel renkleri var ki böyle resmi çekmeye, videosunu izlemeye doyamadım. Şimdi hepsini ortadan ikiye böleceğim ve eşleştireceğim. İşte ne renkler yapacağımı mesela düşüneceğim. Sizler 2 renk yapacaksınız mesela. Yeşil beyaz çok yakışıyor. Göreceksiniz şimdi. Yeşil beyaz, kırmızı yeşil ve kırmızı beyaz yapacağım. Böyle fuşya beyaz mı demeliyim yoksa bunun doğrusuna. Bu şekilde eşleştirdim. Dediğim gibi yeşil hamurum birazcık daha fazla çünkü ıspanak püresi çok içine un alıyor. Öncelikle şöyle bir açıyorum oklava yardımıyla. Elinizle de açabilirsiniz. Şöyle biraz uzatın. Diğer hamuru rulo şeklinde yapıp ortasına koyun. Dışına istediğiniz rengi koyun. Ben yeşil hamurum fazla olduğu için yeşili dışına kapladım. Bunu içine koyduktan sonra hamuru aynı kalınlıkta olacak şekilde kapatıyorum ve başlıyorum rulo yapmaya. Oldukça inceltin, çok büyük mantılar değil de daha böyle orta boy, daha küçüğe yakın mantılar. Hem şekillendirmek için hem de içini koymak için daha iyi oluyor. Kırmızı ile yeşilin uyumu zaten tartışılmaz, çok güzel oldular. Ve bu mantıların bir güzelliği de işte suda mesela haşladığınız zaman şekli değişmiyor. Yani şekli değişmiyor, şekli kayar, rengi bir bet olur mesela suya ısıya girdiği zaman değil mi? Asla, o kadar güzel oluyor ki böyle parlıyor resmen tabakta. Biraz da üzerine tereyağı dökeceğim, finalde göreceksiniz. Bir de şimdi hamur açmayı bilmiyorum ben diyenler için bu mantı daha kolay. Çünkü böyle küçük küçük bezeleri açıyorsunuz. Önce ortadan başlıyorsunuz. Tam bir tur açıyorsunuz. Sonra kenarları inceltiyorsunuz. Ben size hemen hemen her renkle yaptığım kombinleri kısa kısa göstermeye çalışacağım. Ve bir çılgınlık daha yaptım. 2 tane hamuru, rulo yaptığım hamurun ortasını kestim ve diğer rulo yaptığım hamuru içine oturtturdum. Böyle gökkuşağı gibi olsun istedim. Kırmızı, en merkez noktasında da kırmızı vardı. Dış merkezinde kırmızı, iç merkezinde kırmızı olunca ortaya muazzam da bir görüntü çıktı. Gelelim içini koymaya. İçine şöyle bir tatlı kaşığı kadar dolduruyorum ve bu kenarlarını kolayca kapatıyorum. Kapattıktan sonra şimdi bunun bir kapanma şekli var. Uzak Doğu mutfağında bunu daha çok böyle yakinen gösteriyorlar. Bakın bu şekilde avucunuzun ortasında şu harç koyduğunuz yeri ezmeyecek şekilde fakat kenarları kapatacak, sıkıca mühürleyecek şekilde kapatma şekli var. Tekrar göstereceğim size doğru elimi tutup.
Ortasına böyle bir tatlı kaşığı kadar iç harcı koyuyorum. Gördüğünüz gibi iç harcını oldukça fazla alıyor. O yüzden kıymayı içine koymadım. Şimdi çiğ kıyma koyarsam içine pişer mi pişmez mi top mu olur bilemedim. O yüzden bu şekilde bir harç hazırladım. Çok da yakıştı bence. Bakın kırmızı beyaz da bu şekilde. Hemen hemen bütün renkleri ayrı ayrı göstermeye çalışacağım hızlı bir şekilde. Çiğ halleri o kadar güzeldi ki Allah'ım pişireceğim ama diyorum ki ya böyle tencereye atarsam bir de dağılırsa bir de kötü olursa şu halleri şu güzellikleri giderse diye aklım çıktı. Ama tencereden çıkmış halini görünce bunları da beğenmedim. Dedim ki tencerede pişmiş hali daha güzel. Şimdi kaynayan suya biraz tuz atacağım ve şöyle teker teker mantılarımı atacağım. Mantıları böyle içlendirdikten sonra çok bekletmeyin. Resmini de çekeyim, şöyle de çekeyim, böyle de çekeyim derken ilk yaptıklarım artık hamuru böyle ısıtmışlar ve bir iki tanesi patladı. Onu söyleyeyim. Yapar yapmaz suda haşlarsanız hiç şekli bozulmuyor. Bir iki tanesini böyle ortadan göbek attı. Onu söyleyeceğim. Kaynayan suya birer ikişer bırakıyorum. Ve aynı haşladığınız suda ikinci bir parti daha haşlayabiliyorsunuz. Ben öyle yaptım. Hiçbir problem olmuyor. Bunu da belirtmeden geçmeyeyim. Yaklaşık 2-3 dakika içinde bütün mantılar suyun üzerine doğru çıktılar ve artık onları tencereden alabilirim. Servis tabağınıza alabilirsiniz. Böyle düzgün bir şekilde dizip üzerine tereyağı gezdirebilirsiniz. Ben sizin daha rahat görmeniz açısından böyle bir renk cümbüşü yapmadım da tabakta her renkten ayrı ayrı 3-4 tane koydum. Üzerine tereyağı gezdireceğim. Sıcak sıcak tüketeceğim. Hani hamuru birleştiğimiz yerler böyle ağızda büyür mü, hamur olur mu? Hep endişelerim vardı. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ağızda eriyor. O kadar rahat söyleyebiliyorum ki ağızda eriyor. Bakın sebzeleri belli bir tadı yok. Ispanaklı ya da işte kırmızı pancarın tadı asla ağza gelmiyor. Fakat renkleri gözümüzü zaten yeterince şenlendiriyor. Şöyle bir çatalla böleceğim. Hiç bıçakla bölmeyeceğim. Çatalla böleceğim. Ne kadar rahat bölündüğünü ve içinin nasıl dolu dolu olduğunu görün istiyorum. Şekillerini nasıl koruduklarını görün istiyorum. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de denersiniz ve ne demek istediğimi anlarsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.